Herkese iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz ya da bir masal gecesine hoş geldiniz. Ay, ben rahat edemedim. Yok, rahatım böyle. Önce bir gelin bakalım. Evet, ben herkese duyurdum. Evet, öyle değil mi? Bugün pazartesi gecesi çok da alışık olmadığımız bir gün ama arada pazartesileri de yayın açıyordum. Birazdan başlayacağım. Yo, vanilya değil. Lila. Göreceksiniz ne giyindim, hemen yorumlar. Ya, gerçekten, saçımı kestirmeye karar verdim ya, o zamandan beri hep saçım bir fazla geliyor. Bir türlü şekle sokamıyorum. Aslında muhteşem saçlarım var ama böyle bir şekilde bana sanki böyle olmuyor gibi geliyor. Yani şey özlüyorum, bu saç beni böyle ağırlaştırıyor hissediyorum ve o kısa saçlarımı özlüyorum. Tabii ki kısa saça geçmek çok kolay. Sonra uzun saçı özlediğim zaman görürüm. O zaman ne yapıyorsun? Bekle bekle ki uzasın. Resmim aslında evet, bu benim yaptığım bir resim ama henüz tam bitmedi. Ama ne tür dokunuş yapacağımı daha henüz hissetmedim. Ben mesela şu an tekrar Adem ve Havva ile uğraşıyorum. Ama şeyi hissetmediğim için bundaki dokunmama arada resim çağırıyor beni. Diyor ki bana bu renk boya sür falan. Buraya dokunuşa ihtiyacım var diyor. Kaldırıyorum buradan falan, bunu yapıyorum. Geçenlerde zeytin ağacını yapıyordum. Şu anda zeytin ağacı bana "Gel, bana boya sür." demiyor. Bunlar da şu an sakinler. Belki de bitmiş kabul ederim ama biraz daha, bir şeyler yapacağım gibi geliyor ama ben bu hâlini de sevdim. Şu anda beni Adem çağırıyor mesela. Onun arkasına bir tane böyle boynuzlu bir hayvan falan koydum. Adem'le Havva çağırıyor ve yeni resimler de yapacağım yani. Özlüyorum resim yapmayı. File niye giymeyeyim ya? Ben file seviyorum. Bir tane yorumlara gördüm ya. Evet, öyle. Ne diyor? "İki koşturan at." Ya, at resmi çok isteniyor da ben at yapmam da unicorn yaparım belki de. Ya, biliyorum at çok en istenen resimlerden biri ama bilemiyorum yani at yapar mıyım? Ben şu sıra kuş yapmak istiyorum. Farklı kuşlar, baykuş yapıyordum. Evet. Neyse ben başlıyorum ya gerisine. Yarım kalmıştı. Şairlerin Bal Şarabı. Bunu devam edelim. Evet, şimdi ne diyor? Güneş ışığında kızıl bir püskürme ve fışkırma vuku buldu. Kölelerin bedenleri örselendi, seyirdi ve bu bir taze kesilmiş çimene dönüştü. Odin bedenlerin üzerinden geçti ve tanrıların biley taşını asıp kesesine koydu. Ha, tamam. Evet, biley taşıyla bir numara yapıyordu, doğru. Devlerdeydi. Tamam. Bal şarabı devlerdeydi. Bunu almak istiyordu. Hımm. Tırpanla kesti devleri. Tamam. Ya, devler o kadar zeki değil yani. İriler ama zeki değiller. 9 işçinin her biri arkadaşlarının bıçak darbesiyle boğazları kesilerek ölmüştü. Odin, Suttung'un kardeşi Baugi'nin salonuna doğru ilerledi ve geceyi geçirmek için kalacak yer olup olmadığını sordu. "Adım Bolverkir." dedi Odin. "Bolverkir?
dedi Baugi. Kasvetli bir isim, korkunç şeylerin işçisi anlamına gelir. Yalnızca düşmanlarım için dedi kendine Bolverkir diyen adam. Arkadaşlarım yaptıklarımı takdir eder. 9 adamın yaptığı işi tek başıma yapabilirim. Yorulmadan çalışırım ve hiç şikayet etmem. Kalacak yer senindir, dedi Baugi iç çekip. Ama bana çok karanlık bir günde geldin. Pek çok tarlaları ekip biçilecek, çalışıp inşa edecek 9 işçisi olan zengin bir adamdım. Bu gece ise tarlalarıma ve hayvanlarıma hala sahip olmakla birlikte tüm işçileri ölmüş biriyim. Birbirlerini doğradılar. Niye anlamıyorum. Gerçekten de karanlık bir günmüş dedi. Aslında Odin olan Bolverkir. Başka işçiler bulamaz mısın? Aa ben de diyordum Bolverkir kim? Meğerse Odin şey yapıyor. Başka işçiler bulamaz mısın? Bu sene bulamam diye iç çekti Baugi. Zaten bahardayız. İyi işçiler de hali hazırda erkek kardeşim Suttung için çalışıyor ve de çok az kişinin yolu bu tarafa düşer. Yıllardır benden kalacak yer ve misafirperverlik isteyen tek gezginsin. Ve istediğim için de şanslısın. Zira 9 adamlık iş yapabilirim. Sen dev değilsin ki dedi Baugi. Ufacık tefecik bir şeysin. 9'u geçtim. İşçilerin birinin yaptığı bir işi nasıl yapacaksın? Senin 9 adamının yaptığı işi yapamazsam dedi Bolverkir, o zaman bana ödeme yapmazsın. Ama eğer yaparsam, evet, çok uzak yerlerde bile kardeşin Suttung'un olağanüstü bal şarabı ile ilgili hikayeleri duyduk. Söylediklerine göre içene şiir hüneri bahşediyormuş. Söylentiler doğru. Gençliğimizde Suttung'da hiç şair hamuru yoktu. Ailenin şairi bendim. Lakin cücelerin bal şarabıyla döndüğünden beri hem bir şair hem de hayalperest oluverdi. Senin için çalışır, eker biçer, inşa eder ve ölmüş hizmetkarlarının işlerini yaparsam kardeşin Suttung'un bal şarabının tadına bakmak isterim. O nasıl verecek bakalım. Fakat Baugi'nin alnı karıştı. Fakat benim değil ki sana vereyim Suttung'unu. Ne yazık, dedi Bolverkir. Öyleyse bu senenin hasadını toplamada sana şans diliyorum. Bekle. Benim değil evet ama eğer söylediklerini yerine getirirsen seni de alıp kardeşim Suttung'u görmeye giderim. Sonra da bal şarabının tadına bakabilmen için elimden gelen her şeyi yaparım. O halde dedi Bolverkir, anlaştık. Ay ne yapacaktım? Böyle olmadı. Bolverkir kadar çalışkan bir işçi ayak basmamıştı dünyaya. 9 işçi değil 20 işçi yavaş kalırdı çalışkanlığının yanında. Tek eliyle idare ederdi hayvanları, tek eliyle sürerdi tarlaları. Toprağa bir eker, bin biçerdi. Bolverkir dedi Baugi. Kışın ilk pusu dağlardan inmeye başlarken sana yanlış isim vermişler. İyilikten başka bir şey getirmezsin sen. 9 adamın işini yaptın mı? Yaptın üzerine bir dokuzunkini daha yaptın. Bakıyorum. Öyleyse Suttung'un bal şarabının tadına bakmama yardım edecek misin? Edeceğim. Sabah olunca erken kalktılar ve yürüdüler. Akşam olduğunda Baugi'nin topraklarından ayrılmış Suttung'un da dağ eteklerindeki topraklarına varmışlardı. Gece çöktüğünde ise Suttung'un devasa salonuna ulaştılar. Selamlar kardeşim Suttung dedi Baugi. Bu Bolverkir yazlık işçim ve arkadaşım ve Suttung'a Bolverkir'le yaptığı anlaşmadan bahsetti. Görüyorsun ki dedi, sözlerini nihayete erdirirken ona şiir şarabından tattırmanı isteyeceğim. Suttung'un gözleri buz parçacıkları gibiydi. Hayır dedi açıkça. Hayır mı dedi Baugi. Hayır bal şarabından tek bir damla bile vermem. Tek bir damla. Fıçılar Bodun ile Son ve Kazan Odrerir içerisinde güvendeler. Yalnızca emrimle açılacak
Hindenburg Dağı'nın derinliklerinde saklar. Kızım Gunlod onları koruyor. Senin hizmetkarın mümkün değil tadına bakamaz. Sen de bakamazsın. Fakat dedi Baugi, ailemizin ölümünün kan bedeliydi onlar. Bolverkir'e onurlu bir dev olduğumu göstermek için ufacık bir kısmını hak etmiyor muyum? Hayır etmiyorsun dedi Suttung. Salonu terk ettiler. Baugi kederliydi. Omuzları çökmüş, dudakları bükülmüş halde yürüyordu. Her adımda Baugi özür diledi Bolverkir'den. Kardeşimi böylesine manasız, mantıksız davranacağını düşünmezdim dedi. Gerçekten de mantıksız dedi Bolverkir kılığındaki Odin. Ama ikimiz ona ufak bir oyun oynayabiliriz. Böylece ileride bu kadar azametli ve kudretli olmaz. Bir dahaki sefere kardeşinin sözünü dinler. Ya ben birazcık böyle esnetmek istiyordum bacaklarımı. Biraz böyle bir harekette falan olsam, dursam sakıncası olur mu? Mesela ay, olabiliyor mu acaba gibi. Birazcık böyle yoga pozunda kalayım. Biraz iyi yoga yapıyor gibiyim. Evet, şimdi yapabiliriz dedi dev Baugi. Omuzlarını dikleştirdi ve ağzının kenarını neredeyse gülümsemeye andıran bir ifade aldı. Ne yapacağız? Öncelikle çarpışan dağa Hindenburg'a tırmanacağız dedi Bolver. Birlikte Hindenburg'a tırmandılar. Önden dev gitti, arkasından da Bolverkir. Karşılaştırınca oyuncak bebek boyunda kalsa da asla yere düşmedi. Dağ keçisi ve koyunlarının açtığı patikalara çıktılar. Sonrasında da dağın zirvesine ulaşıncaya dek kayalıkları aştılar. Geçen kıştan kalan erimemiş buzların üzerine bu kışın ilk karları düşmüştü. Dağdan uğuldayan rüzgarı duydular. Çok üzerlerinde haykıran kuşları duydular. Duydukları bir şey daha vardı. İnsanı andıran bir sesti. Dağ kayalıklarından geliyor gibiydi ama her daim uzaktı. Sanki dağın içindeydi kaynağı. Bu ses de ne diye sordu Bolverkir. Baugi kaşlarını çattı. Yeğenim Gunlod'un şarkı söylemesini andırıyor. O zaman burada duracağız. Bolverkir kendi yaptığı deri kesesinden dergi Ratti'yi çıkardı. Al dedi. Sen devsin. Çok güçlü kuvvetlisin. Dağın bu kısmını delmek için bu dergiyi kullanır mısın? Baugi dergiyi aldı, dağa yasladı ve döndürmeye başladı. Derginin ucu yumuşak bir tıpayı deliyormuşçasına dağın içine girdi. Baugi çevirdikçe çevirdi. Durmadan ve ara vermeden. Tamamdır dedi Baugi ve dergiyi çıkardı. Bolverkir derginin açtığı deliğe doğru eğildi ve içine üfledi. Üfledi mi? Evet üflemiş. Kaya parçalarıyla tozları da onu geri üfledi. Az önce iki şey öğrendim dedi Bolverkir. Neymiş onlar diye sordu Baugi. Daha dağı aşmadık dedi Bolverkir. Delmeye devam etmen gerek. Bu yalnızca biri dedi Baugi. Lakin Bolverkir dondurucu rüzgarların onları tırmalayıp sarstığı o yüksek dağ yamacında başka bir şey söylemedi. Baugi dergi Rati'yi deliğine geri soktu ve bir kez daha çevirmeye başladı. Baugi dergiyi deliğinden tekrar çıkardığında hava kararıyordu. Dağın içine kadar ulaştı dedi. Bolverkir ağzını açmadı ama nazikçe deliğe üfledi. Bu kez kaya parçalarının da içeri doğru üflendiğini gördü. Üflediği sırada arkasından bir şeyin ona doğru geldiğini fark etti. Bolverkir o sırada şekil değiştirdi, kendini bir yılana dönüştürdü ve daha önce başının olduğu yere sivri dergi saplandı. İkinci şeyi ise bana yalan söylediğinde öğrendim diye tısladı yılan.
Elinde dergiyi bir silah gibi tutan afallamış Baugi'ye bana ihanet edeceksin ve bir kuyruk hamlesiyle dağın yamacındaki delikten girip gözden kayboldu. Baugi bir kez daha dergiyle saldırdı ama yılan gitmişti bile. Ardından dergiyi öfkeyle fırlattı ve çarpma sesi duydu ardındaki kayalardan. Suttuğumuz salonuna dönmeyi, oraya varınca da kudretli bir büyücü Hinningborg'a getirmeye ve hatta dağın içerisine girmeye yardım ettiğini anlatmayı düşündü. Suttungu bu olanlara tepkisini tahayyül etti. Bunun üstüne omuzları çökmüş, dudakları sarkmış Baugi dağdan aşağı indi ve kendi yurduna, kendi salonuna yorgun argın yürüdü. Erkek kardeşine ve onun değerli bal şarabının başına yakın gelecekte ne gelecekse onunla bir ilgisi olmayacaktı. Bolverkir yılan kılığında dağdaki delikten kayıp gitti ta ki delik sona erene ve kendini dev bir oyukta bulana dek. Oyuk soluk bir ışık yayan kristallerle aydınlanmıştı. Odin kendini yılandan bir kez daha adama dönüştürdü fakat bu kez sıradan bir adam değildi, devasaydı. Bir dev boyutundaydı ve yapılıydı. Çok geçmeden ilerledi, şarkının sesini takip etti. Suttung'un kızı Gunnlod oyukta kilitli bir kapının önünde duruyordu. Arkasında da Son, Bodn ve Odrerir vardı. Ellerinde keskin bir kılıç tutuyor ve kendi kendine şarkı söylüyorlardı. Nihayet karşılaştık yürekli kız dedi Odin. Gunnlod ona baktı. Tanımıyorum seni dedi. Bana adını bahşet. Yabancı sonra da niye öldürmemem gerektiğini anlat. Ben Gunnlod'um. Bu yerin bekçisiyim. Adım Bolverkir dedi Odin ve buraya gelme cüretini göstererek ölmeyi hak ettiğimi biliyorum ama silahına davranma izin ver de sana bakayım. Babam Suttung şiir şarabımı korumam için konuşlandırdı beni buraya dedi Gunnlod. Bolverkir titredi. Ne diye şiir şarabını umursayayım? Ben buraya yalnızca Suttung'un kızı Gunnlod'un güzelliğini, cesaretini ve meziyetlerini duyduğum için geldim. Kendi kendime dedim ki eğer ona bakmama izin verilirse katlandığım her şeye değecek. Eğer tabii ki söylendiği kadar güzelse değecek. Tam olarak böyle düşündüm. Gunnlod önünde duran yakışıklı deve baktı. Peki değdi mi? Eceli gelmiş Bolverkir. Değmek ne kelime dedi kıza. Zira ben duyduğum her hikayeden veya bir ozanın yazabileceği en güzel şarkıdan bile Zira sen duyduğum her hikayeden ve bir ozanın yazabileceği en güzel şarkıdan bile daha güzelsin. Dağ zirvesinden daha güzelsin, buzullardan daha güzelsin. Şafakta üzerine yeni yağmış kar çayırdan daha güzelsin. Yanına oturabilir miyim diye sordu Bolverkir. Gunnlod başını salladı. Ses çıkarmadı. Dağın içinde hem yiyeceği hem de içeceği vardı. Onlar da hem yediler hem içtiler. Yemeklerini yedikten sonra karanlıkta usul usul öpüştüler. Seviştikten sonra ise Bolverkir üzgünce keşke Son adlı fıçıda bulunan bal şarabından bir yudum içebilseydim dedi. Ardından gözlerinle ilgili çok güzel bir şarkı yazabilirim ve tüm insanlar güzelliğinin şarkısını mırıldanmak istediklerinde bunu söylerlerdi. Bir yudum mu diye sordu kız. O kadar ufak bir yudum ki kimse farkına dahi varmaz. Lakin acelem yok, sen bundan daha değerlisin. İzin ver de ne kadar önemli olduğunu sana göstereyim. Gunnlod başını öne eğdi, yanakları kızardı ve kızı kendine çekti. Karanlıkta seviştiler. Sonrasında birlikte yan yana kıvrılmış, çıplak tenleri birbirine değerken ve kulaklarına sevgi sözcükleri fısıldarlarken Bolverkir hüzünle iç çekti. Sorun ne diye sordu Gunnlod. Keşke dudaklarına şarkı yazabilecek yeteneğim olsaydı.
ne kadar yumuşak olduklarını, başka kızların dudaklarından ne kadar güzel olduklarını anlatabilseydim. Muazzam bir şarkı olurdu bence. Bu gerçekten çok talihsiz diyerek katıldı Gunlot. En nihayetinde dudaklarım çok çekicidir. Sık sık onların en güzel yerim olduğunu düşünürüm. Belki de öyledir ancak o kadar güzel yerim var ki en güzelini seçmek çok zor. Fakat bol denen fıçıdan ufacık bir yudum alsam, şiir ruhuma işler ve güneşi bir kurt yutana kadar sürecek bir şiir yazabilirim dudaklarınla ilgili. Sadece ufacık bir yudum ama dedi kız. Çünkü babam bu dağın sağlamlığını aşan her yakışıklı yabancıya bal şarabını verdiğimi duyarsa fazlasıyla sinirlenir. Oyuklarda el ele ve zaman zaman da dudaklarını birleştirerek ilerlediler. Bu not Bolverkir'e dağın içinden açabildiği kapıları ve pencereleri gösterdi. Suttung yiyecek ve içecekleri buradan gönderiyordu ve Bolverkir bunları hiç umursamıyor gibi görünüyordu. Gunno da gözleriyle veya dudaklarıyla, parmaklarıyla yahut saçlarıyla ilgili olmayan hiçbir şeyi umursamadığını anlattı. Gunnot kahkaha attı ve bu güzel sözlerin hiçbirinde ciddi olmadığını, Bolverkir'in onunla bir daha sevişmek istemeyeceğini söyledi. Bir dakika ya, ne oldu, ben dalmışım. Gunnot kahkaha attı ve bu güzel sözlerin hiçbirinde ciddi olmadığını, Bolverkir'in onunla bir daha sevişmek istemeyeceğini söyledi. Bolverkir kızı dudaklarıyla susturdu ve bir kez daha seviştiler. İkisi de kusursuz bir tatmin yaşadıktan sonra Bolverkir karanlıkta ağlamaya başladı. Sorun ne sevgilim diye sordu Gunnot. Öldür beni diye gözyaşı döktü Bolverkir. Hemen öldür beni, zira saçının ve teninin, sesinin ve parmaklarının verdiği hissin kusursuzluğuyla ilgili bir şiir daha asla yazamayacağım. Gunnot'un güzelliğinin tarifi imkansız. Açıkçası dedi Gunnot, böyle bir şiir yazmak hiç pek de kolay olmaz ama imkansız olduğundan da şüpheliyim. Evet, belki Odrer isimli kazandan küçücük bir yudum bana nesiller sonra bile anlatacak güzelliğinle ilgili şiirsel yetenekler bahşeder diye fikir sundu Bolverkir gözyaşları azalırken. Evet, belki de bahşeder ama bir yudum küçücükten de küçücük olmalı. Bana kazanı göster, ben de sana ne kadar küçük bir yudum alacağımı göstereyim. Kunlot kapıyı açtı. Çok geçmeden Bolverkir ve kendisi kazan ile iki fıçının önünde dikiliyordu. Şiir şarabı havada sert bir koku bırakmıştı. Ufacık bir yudum. Sadece dedi Bolverkir'e, karşılığında benim için yazacağın 3 şiir çağlar boyunca yankılanacak. Tabii ki sevgilim, Bolverkir karanlıkta sırıttı. Kız o sırada ona bakıyor olsaydı bir şeylerin ters gittiğini anlardı. İlk yudumuyla kazan Odreri'deki her damlayı içti. İkincisiyle Bodrum denen fıçıyı kuruttu. Üçüncüsüyle Son adlı fıçıyı boşalttı. Gunnot aptal değildi. İhanete uğradığının farkına vardı ve ona saldırdı. Güçlü ve hızlıydı ancak Odin dövüşmedi. Oradan koşarak uzaklaştı. Kapıyı çekti ve kızın üzerine kilitledi. O kadar sevişti, sonra tüm fıçıları bitirdi ve kaçıyor. Gunnot'un çığlıkları şafağa deldi. Salonunda Suttung uyanıp dışarı koştu, yukarı baktı, kartalı gördü ve bir şeyler döndüğünü anladı. Suttung da kendisini kartala dönüştürdü. İki kartal da öylesine yükseldi ki evet, Odin de kartala dönüşüyor, Suttung da kartala dönüşüyor. İki kartal da öylesine yükseldi ki aşağıdan bakınca gökte duran ufacık iğneler gibiydiler. O kadar hızlı uçtular ki
Uçuşlarının sesi adeta kasırga kükremesiydi. "Vakit geldi," dedi Thor Asgard'da. Üç devasa tahta fıçıyı avluya taşıdı. Asgard onları gökte onlara doğru gelen kartalların çığlıkları Asgard tanrıları gökte onlara doğru gelen kartalların çığlıklarını izledi. Mesafe azdı. Suttung hızlıydı ve hemen Odin'in arkasındaydı. Asgard'a ulaştıkları sırada gagası neredeyse Odin'in kuyruk tüylerine değiyordu. Odin salonuna ulaşır ulaşmaz tükürmeye başladı. Bir bal şarabı çeşmesi gagasından art arda fıçılara fışkırdı. Bir baba kuşun yavrularına yiyecek taşıması gibiydi. Bir baba kuşun yavrularını yiyecek taşıması gibiydi. O gün bugündür şunu biliyoruz ki kelimeleriyle sihirler yapabilen, şiirler ve destanlar yazıp öyküler anlatabilen kişiler şiir şarabının tadına bakmışlardır. İyi bir şairi duyduğumuzda Odin'in ikramının tadına bakmış deriz. İşte bu şiir şarabının nasıl dünyaya sunulduğunun hikayesidir. İçerisinde cinayet ve hile ile alçaklık ve aldatmaca bulunan bir hikayedir. Ama hikayenin tamamı bu değil. Söylenmesi gereken bir şey daha var. Hassas olanlar burada kulaklarını tıkasın ya da okumayı bıraksın. Merak ettim şimdi. Nihai ve utanç verici olan mesele şu ki tanrılar tanrısı kartal şeklindeyken fıçılara ulaştığı ve Suttung'un tam arkasında olduğu sırada Odin arka tarafından bal şarabının bir kısmını püskürttü. Bal şarabının kötü kokulu cıvık osuruk hali Suttung'un tam suratına geldi. Devi kör etti ve onu Odin'in kuyruğundan uzaklaştırdı. Ne o dönemlerde ne de şimdi hiç kimse Odin'in kıçından çıkan bal şarabını içmek istemez. Ha, arka tarafından deyince içtiği için şey olarak bal şarabını içmek istemez. Ancak her ne zaman kötü şairlerin aptal teşbihler ve çirkin kafiyelerle dolu kötü şiirlerini duyarsanız hangi bal şarabının tadına baktıklarını bilirsiniz. Aa, yani iki türlü bal şarabı var. Biri direkt hediyesi gibi olan var. Bir de kıçından çıkan var Odin'in demek istiyorlar. Hımm. Kötü şiirler oradan geliyormuş. Odin'i TV1 mi? Şey bu, İskandinav mitolojisi. Ya bunlar zaten klasik şeylerdir İskandinav mitolojisinin. Yani Beautiful Shakti Partner. Evet, böyleydi. Eee, bugün yok ya. Bugün, şimdi ben bunu tamamlayayım dedim ama yarın yaparım. Yarın gün içinde yaparım belki ya da yani, spor yaparken, yoga yaparken falan yaparım imparatoriyeyi ama bir video yükleyeceğim ya da onu yükleyip ondan sonra yaparım. Yani imparator yayınını ayrı yapacağım. Evet, şimdilik hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler. Hımm. Baybay. Bugünlük bu kadardı hafta içi. Ayağımla kapatır mıyım? Nasıl yani, böyle mi? Baybay. İyi geceler.